Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bahadır. Bugün Last for Rehber eğitim serimizin 8. bölümüyle ve ekipman bölümüyle birlikteyiz. Dilerseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi evet videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak en genel haliyle seviyelerimizden ve türlerimizden bahsedeceğim. Bizim birçok oyunun birçok yerinde olduğu gibi burada da 3 tane seviyemiz var. Sarı, mor ve mavi. Sarı, mor ve mavi seviyeler dışında da 4 tane türümüz var arkadaşlar. Ekipman türümüz. Bu tüfek, zırh, çip ve radar. 4 tane seviyemiz var. Türümüz var gördüğünüz gibi. Eee Şimdi buradaki arkadaşlar mor ekipmanları oyunun en baş zamanlarında kullanabilirsiniz. Sürekli böyle zombi kestiğimiz ve hani daha henüz haritamızı ilk defa paylaştığımız dönem var ya, böyle ilk yaklaşık söylüyorum bir ay gibi bir süre. Bu bir ay boyunca bu mor ekipmanlar sizin ilk ana ordunuzda bulunabilir. Çünkü daha bütün ekipmanlarınızı sarıya tamamlayacak zamanınız olmayacak bu süreçte. Daha hani çok para yatırmıyorsanız. Bu yüzden ordunuzdaki bütün kahramanların mor ekipmanları olsun. İlk başlar için söylüyorum. Ondan sonra üretebildiğiniz kadar buradan gelip sarı ekipman üreteceksiniz. Bu birleştir kısmından şunların hepsini birleştireceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve sarı seramik üreteceksiniz. Bu seramiklerle de buradan gelip bütün kahramanlarınız için sarı ekipmanları üreteceksiniz. Sökme yaparak da tabii ki daha fazla şey elde edebilirsiniz. Seramik. Buradan bu şekilde sökme yaptınız. Bunları gelip buradan birleştirdiniz, seramik elde ettiniz gibi düşünün. Bütün üretebildiğiniz kadar sarı ekipman üreteceksiniz. Bütün ekipmanlarınız sarı olduktan sonra asla ve asla mor veya mavi ekipman, hatta yeşil ekipman kullanmayacağız. Yeşil ekipman da var burada sanırım. Yani yeşil hiç kullanmadığım için aklımda kalmamış ama nerede? Az önce dönüştürdük, görmüşsünüzdür. Yeşil ekipmanlarımızı da asla kullanmayacağız. Yani yeşil, mor ve mavi ekipmanları kullanmayacağız. Bütün ekipmanlarımızı sarı yapacağız. Tamam, bunu anladık. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Tüfek, zırh, çip ve radar. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi ilk olarak buradan değil de kahramanlarımızdan anlatalım. Buradan anlatalım. Tüfek saldırı karakterleri için geliştirilecek bir şey. Ya çok böyle sayısal değerlere girmeyeceğim. Sayısal ve özel değerlere girmeyeceğim. Tüfek saldırı karakterleri. Bak gördüğünüz gibi saldırı karakteri ve bunu çok geliştirmişim yani diğerlerine oranla gördüğünüz gibi. Çip Çip daha çok saldırı karakterleri için ama savunma için de geliştirebilirsiniz. Neden, hemen bundan bahsedeyim. Kahramanın saldırısını geliştiriyor ama aynı zamanda da direncini de geliştiriyor. O yüzden savunma karakterleri için de önemli. Fakat bizim asıl amacımız bunu saldırı karakterlerine geliştirmek. Yani burada da gördüğünüz gibi zırh ve radar. Zırh da ikisi de aklınızda hani düşünebileceğiniz gibi savunma karakterleri için. Yani hemen geçelim Charlie'de. Gördüğünüz gibi ikisini de Charlie'de geliştirmişim. Çünkü Charlie savunma karakteri. Hem zırh hem de radarı savunma karakterlerinde geliştiriyoruz. Bunun sebebi de zırhımız fiziksel hasar direnci veriyor ve can veriyor. Radarımız da enerji hasar direnci ve savunma veriyor. Şimdi enerji ve fiziksel hasar kısmına değinmem lazım. Çünkü kahramanlar kısmında çok ayrıntısına girmemiştim. Burada gireceğim. Şimdi arkadaşlar bizim burada da gördüğünüz gibi birçok karakterimiz var. Tank ordumuzun en önemli karakteri Kimberly. Sonra da Statman. Ondan sonra füze karakterlerimizin en önemlisi Tesla. Uçak karakterlerimizin en önemlisi de DBA. Şimdi arkadaşlar bu karakterlerin hepsi enerji hasar vuruyor. Zaten belli bir zaman geçtikten sonra hangisinin enerji, hangisinin fiziksel hasar vurduğunu zaten ezbere biliyor olacaksınız. Fakat Kimberly enerji, Statman enerji, onun dışında Tesla enerji, DVA da enerji. Yani düşünsenize bu ana karakterlerimizin hepsi enerji. Onun dışında mesela Morrison fiziksel hasar. Bunu nereden görebilirsiniz? Beceriye geldiniz. Buradan fiziksel hasar vurduğunu görebilirsiniz. DVA'ya geldiniz, beceriye geldiniz. Burada enerji hasarı vurduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu ne demek oluyor? Bütün neredeyse en önemli karakterlerimiz fiziksel hasar vurduğu için ne demek oluyor? Buradan geldiğinizde şu enerji hasar direnci veren ekipmanı, yani radarı zırhtan bir tık daha fazla geliştirebilirsiniz. Yani mesela bunu bir yıldız, bunu sıfır yıldız veya bunu 2 yıldız, bunu bir yıldız tutabilirsiniz. Anladınız mı? Hemen yani mesela burada ben bunu 32 yaptım, 40 yapacağım, sonra bunu 40 yapacağım gibi düşün. Anladınız mı? Önce bu, sonra bu. Evet, bundan da bahsettik.
Şimdi benim niye uçak ordusundan gösteriyorum? Çünkü benim füze ordusunda falan böyle ekipmanların yerleri vesaire çok karışık. Yani buradan da göreceğiniz gibi. En böyle net görebileceğiniz ordum uçak ordusu. Buradaki ekipmanları. E, Uçak ordumdaki ekipmanların dağılımını siz kendi ordunuza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çünkü doğru gelişimi ben uçak ordusunda yaptım yani sizin için. Şimdi nasıl bir geliştirme yolu izlemeliyiz? Yani mesela hepsini 5 5 5 5 yaptıktan sonra hepsini 6 6 6 6 mı yapalım diye soracaksınız olursanız hayır. Zaten dikkatinizi çekmiştir. Benim hepsi ya 10 ya 20 ya 30 ya da 40 seviye. Yani hani arada bir tek bu var. Bunu da henüz daha geliştiremediğim için yani burada daha fazla yükseltme cevherim olsa bunu da geliştirip 40 yapacağım yani. Zaten gördüğünüz gibi hepsi 10 40 falan. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bu değil, bir dakika. Burada mesela her 10, 20, 30 ve 40 seviyede bir tane daha buff açılıyor ya. O yüzden hepsini 10'ar 10'ar, 40'ar, yani 10'ar 10'ar arttıracaksınız, anladınız mı? Yani gidip mesela benim de burada bıraktığım gibi 32'de bırakmayın. Yükseltebiliyorsanız 40'a kadar yükseltin. Ondan sonra diğer ekipmana geçin gibi düşünün. Evet, ekipmanların nasıl geliştirmeniz konusunda da bu şekilde. Saldırı karakterlerimizi geliştirecekseniz bunu ve bunu, tüfeği ve çipi. Savunma karakterlerimizi geliştirecekseniz radarı ve zırhı geliştireceksiniz arkadaşlar. Evet, bunlardan da bahsettik. Başka bahsetmem gereken bir şey var mı? Evet, şimdi hemen şeyden bahsedelim. Yıldız seviyelerimizden. Mesela gördüğünüz burada mesela 40 seviye ama mesela bu yıldızlar ne bahadır? Burada mesela yıldız diyor, ne farkları var? Arkadaşlar, bir ekipmanın ulaşabileceği maksimum seviye 40 seviyedir. 40 seviyeden sonra ise mesela nasıl söyleyeyim, yıldız mantığı var. Yani mesela kademelerimizi geliştirirken de yıldızlarımızı geliştiriyoruz ya. Aynı o şekilde bunu geliştirdikten sonra yükselt diyorsunuz. Bunları da sıra sıra aynı şekilde burada yıldız geliştireceksiniz. Yıldız geliştirme ne kadar zahmetli bir iş, ondan bahsedelim. Burada 4 tane geliştirme var. Bu 4 geliştirme yaptıktan sonra beşinci geliştirmeyi, yani bunların hepsi bittikten sonra bir tane daha geliştirme yapıyorsunuz ve ekipmanınız bir tane yıldız kazanıyor. Ondan sonra bir 4 tane daha geliştirme yapacaksınız. Bir geliştirme daha yaptıktan sonra ikinci yıldızınızı kazanıyorsunuz. Ve bu geliştirmelerin hepsi gerçekten çok böyle hani hem altın isteyen hem yükseltme cevheri isteyen şeyler. Fakat 40 seviye yaptıktan sonra yıldız seviyelerini arttırmanız gerçekten çok önemli. Burada 4 tane seviye boyunca bu şekilde aynı şekilde bunları kullanarak geliştirme yapacaksınız. Yıldız seviyesini alacağınız zaman kullanacağınız şey ise şu. Nerede? Envantere girdiniz. Bu. Taslak arkadaşlar. Bu taslağı kullanarak ekipmanınızın yıldız seviyesini geliştireceksiniz. O yüzden size mağaza alımları videosunda söylediğim gibi bu mağazadan pardon, bu değil. Bu mağazadan sakın taslak dışında hiçbir şey almayın. Sadece taslak alın arkadaşlar. Taslak alarak çünkü ekipmanlarınızı geliştireceksiniz. Ve 4 tane geliştirmeden sonra 5. geliştirmede de sizden burada taslak isteyecek. Evet, bundan da bahsettik. Kırmızı. Burada az önce siz görmüşsünüzdür muhtemelen. Kırmızı ekipmanlarım var. Bu kırmızı ekipman nedir? Kırmızı ekipmanlar bir ekipmanın ulaşabileceği maksimum seviyedir arkadaşlar. Burada mesela geldiniz. Daha fazla yükseltemiyorsunuz. Maksimum seviyeye ulaştı çünkü. Maksimum seviyeye nasıl ulaşır? Şuradan hemen bunu da gösterelim. Mesela bu 4 yıldız bir ekipman şu anda benim radarım. Ve yükselt dedim. Buradan hatta bu geliştirmeleri de yaptım. Artık son bir tane geliştirme kalmış yani. Bir tane daha yaptıktan sonra kırmızı olacak. Bunun için de kırmızı cevher istiyor. Bu kırmızı cevheri nasıl elde edebilirsiniz? Bu kırmızı cevherlerin %99'unu para yatırarak elde edebilirsiniz. Para yatırmadan birazcık zor. Para yatırmadan nasıl olur? Aranan kodların bir tanesinde sanırım uçak olandı. Uçakla vurduğumuz aranan koddaydı. O aranan kodda belli bir hasar vurduktan sonra ya sanırım 2 milyon hasar vurduktan sonra 10 tane size ücretsiz veriyor. Fakat bunu vurana kadar ki geçen süre ve bunu hani sadece elde ettiğiniz miktar çok yetersiz. O yüzden kırmızı taslaklar için para yatırmanız şart birazcık. Eğer çok para yatırmıyorsanız kırmızı ekipman yapmanız pek kolay değil. Ve kırmızı ekipman yapmanın yolu da 4 yıldız yaptıktan sonra bu 4 tane geliştirmeyi de yaptıktan sonra en son 10 tane ekipman yani kırmızı ekipman taslağıyla kırmızı ekipman üretebilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Eğer gelişim hani nasıl bir gelişim izleyeceğiz derseniz de buradaki benim uçak ordumdan gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Hemen karakter karşılıklarından
bayağı bahsedelim. DVI Kimberly gibi düşünün. En önemli karakterinizi bu şekilde geliştireceksiniz. Hemen soldakileri fulllemeye çalışacaksınız. Charlie'yi savunma karakterimiz, bu ikisi savunma karakterimiz. Sağdakileri geliştireceksiniz. Morrison'la Schuyler'da bizim saldırı karakterlerimiz. Morrison'un sol tarafını, aynı şekilde Schuyler'ın da sol tarafını geliştirdiğimizi zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sanırım başka bir şey bahsetmem gerekmiyor arkadaşlar. Eğer sizin yine sorunuz vesaire olursa bana yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Gün içinde muhtemelen hepinize cevap vermiş olurum eğer herhangi bir sorunuz varsa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma beğenmeyi ve yorum yapmayı, aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.